Merhabalar, Nur'un Gemisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere şablonlarımızı kumaşa nasıl transfer edeceğimizi göstereceğim. Bununla ilgili 3 farklı tekniğim var. 3 tekniğimi de sizinle paylaşmak istiyorum. Evet, ilk tekniğimiz olan kopya kağıdını nasıl kullanacağımızı size göstermek istiyorum. Şimdi en üstte desenimiz olacak. Arada kopya kağıdımız veya karbon kağıt dediğimiz kağıdımız olacak. En alta da kumaşımızı koyacağız. Şu şekilde koyalım. Desenimizi, şablonumuzu üste koyalım. Ve transfer işlemine başlayalım. Biraz bastırabilirsiniz. Transfer işlemimiz bitti. Şimdi kaldırıp görelim. Bakın. Kumaşa geçti. Desen olduğu gibi kumaşımızda. Peki bu yöntemin avantajı, dezavantajı var mı? Bir kere karbon kağıdı kullandığınız için hani kirlenme olasılığı olabiliyor. Onu göz önünde bulundurun. Yani kumaşınızdan bu kalıntının gidip gitmeyeceğinden emin olmak için bir test edebilirsiniz. Avantaj olarak şunu düşünebiliriz. Şablonun tersini, yani 180 derece tersini değil de kendisini olduğu gibi kullanabilirsiniz. Bu arada 180 derece değil, aslında ayna yansıması diye söylersem daha doğru olur. Bunun neden önemli olduğunu diğer yöntemlerde anlatacağım. Şekli olduğu gibi kumaşa geçirebiliyorsunuz. Bu güzel bir durum. Ama işte dediğim gibi kirlenme olasılığı var. Burada tercihimiz böyle uçlu kalem olsun. Çünkü desenler hani çok ince olabiliyor. O yüzden onları kaçırmamak için, taşırmamak için tercih edebileceğiniz bir yöntem olabilir. Bunu da bu şekilde kitap ayrıcı olarak kullanabilirsiniz mesela. Şimdi ikinci yöntemimden bahsedeyim. İkinci yöntemim transfer kalemi kullanmak. Bu tahta kalemlerine çok benziyor. Kalın uçlu. Isıyla birlikte kumaşa geçiyor. Bunun dezavantajı bence kalın olması. Ucu gördüğünüz gibi çok kalın. Dolayısıyla şablon genelde taşıyor. Şablon taştığı için de çok başarılı değil. Ama bunu da nasıl kullanacağımızı göstereceğim size. Burada şu önemli. Sizin transfer ettiğiniz desen aslında desenin ayna görüntüsü olması gerekiyor ki siz kumaşa transfer yaptığınız zaman aslında doğru yönde olmasını sağlayın. Şimdi mesela böyle bir desenim var. Ben bunu yağlı kağıda aldım. Şöyle de bir görünebilen bir kağıdımız var. Yağlı kağıt gibi oluyor ama transfer kağıdı da diyorlar herhalde. Tam ismini bilmiyorum. Şimdi mesela burada ucu çok kalın olduğu için bir kere dezavantaj. Deseni olduğu gibi çiziyorum. Sabitlemek için bant kullanabilirsiniz. Hani ben şu an gerek duymayacağım. Şimdi bahsettiğim dezavantaj. Desen var ama uç çok kalın olduğu için üstünden geçmek zorundayım. Şimdi deseni transfer ettim. Gördüğünüz gibi kaymalar oldu, dağılmalar oldu. Bunu bu şekilde kumaşa transfer ettiğiniz zaman gerçekten çok güzel görünmeyecek. Yani şunun zarifliği aynı şekilde bu desende yok. Çok daha kalın, çok daha dağınık. Ben netleştireyim birazcık daha, elimden kaydı herhalde son anda. Kumaşa transferde nasıl olduğunu göstereceğim. Şimdi bunu transfer ederken şöyle koyacağımız için gördüğünüz gibi desenin ayna görüntüsü oluşmuş oluyor. Yani burada şuna dikkat etmeniz lazım. Bu kalemi kullanırken
şablonunuz ayna yansımasında olması gerekiyor ki siz kumaşa transfer ettiğinizde doğru görüntüyü yakalayın. Bu desen için çok bir anlam ifade etmiyor çünkü birebir aynı. Ama mesela bunu kullandığınızda bu sefer transfer ettiğinizde bu çiçek bu tarafa geçecek, ikisi buraya geçecek. Bunları göz önünde bulundurun derim. Üçüncü yöntemim ise bu gördüğünüz ısı transfer kalemi. Yine bununla aynı ama bu hani ispirtol dediğimiz kalemlere benziyor. Buysa biraz daha kurşun kalem formatında. Bunun avantajı ne? Ucunu istediğiniz gibi inceltebilirsiniz. O yüzden bu kalemden daha avantajlı. Yine şöyle saydam yani transfer kağıdı, yağlı kağıt diyebileceğimiz bir kağıdı alıyorum. Kumaşa transfer edeceğim. Deseni seçiyorum. Şu deseni yapalım. Evet. Çizim işlemim bitti. Yine bu da bu kalemde olduğu gibi ayna yansıması şeklinde. Yine ben bunu kumaşa transfer ettiğim zaman görüntü bu şekilde olacak. Bunlara dikkat edelim. Yani ısı transfer kalemlerini kullanırken şablonumuz ayna yansıması şeklinde olsun ki kumaşa transfer ettiğimizde düzgün şekilde görüntüleyebilirim. Bu iki kalemi ütü yardımıyla kumaşa geçireceğiz. Bu karbon kağıdında ihtiyacımız yok. Zaten kumaşımıza transfer ettik. Gördüğünüz gibi ince desenleri olduğu gibi çıkartabiliyoruz. Aynı şey bu kalem için de geçerli. Gördüğünüz gibi hiçbir taşma olmadan bunu da yapabildik. Bunda şöyle bir şey var. İlla şablon kullanmak zorunda değilsiniz. Kendi istediğiniz şeyleri de kağıda transfer ederek geçirebilirsiniz. Yani örnek olarak şöyle hemen şey yapabilirsem mesela bir kalp deseni çizelim. Bunu da yine kumaşımıza transfer edebiliriz. Gördüğünüz gibi kumaşımız hazır. Şablonumuzu üstüne koyuyorum. Ama tersten koyuyorum. Neden? Çünkü kalemin içeriği burada. Bu şekilde ters koydum. Yine bunları sabitleyebilirsiniz. Ütüyü üzerine basıyorum. Ve bu şekilde bekletiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi transfer işlemini yaptık. Kağıdımızdaki desenimiz kumaşımıza geçti. İşte bu kadar kolay. Yani bunun kumaştan akması da kolay. Onu da unutmayın. Deseninizi yıkadıktan sonra kalem buradan kaybolacak. Yine dediğim gibi zarif desen olduğu için deseniniz olduğu gibi kumaşınıza geçebilir. Ve bizim küçük kalbimiz de geçti. Şimdi sırada mavi transfer kalemiyle çizmiş olduğumuz şablonumuz var. Bunu da aynı şekilde yine ters çeviriyoruz. Kumaşımızın üstüne koyuyoruz. Ve üzerine kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi netlik çok az. Başarılı bir transfer olmadı bence ve bu taşırmalarımız yaptığımız taşırmalar olduğu gibi burada bence çok fazla bir fark var. Ben tercihen bunu kullanırdım. Hem ucu çok kalın hem gördüğünüz gibi netlik açısından kötü bir seviyede ama bu hem çizilebilirliği hem işte kumaşa geçme kalitesi yani neredeyse desenin birebir aynısı. O yüzden tercihim bence bu olmalı. 3 farklı kumaşa transfer aşamasını anlatmaya çalıştım.
Dediğim gibi hepsinin bir avantajı, dezavantajı var. Siz kendinize en kolay olan neyse onu uygulayın. Tavsiyem odur. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Yeni projelerde görüşmek üzere. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.